Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel küpü sadece karton piyer alçısıyla yaptım. Vakit kaybetmeden yapımına geçelim. Önce bu gördüğünüz plastik kabı yağlayarak işe başladım. İçerisini çok iyi bir şekilde yağlayalım ki alçı kolay çıksın. Sonra alçı harcını hazırlamaya başladım. Ölçüsü 4 su bardağı karton piyer alçısına 2 su bardağı su koydum. 2 su bardağı suyu önce döktüm ve içerisine yavaş yavaş alçıyı ilave ettim. Tam tersi de yapabilirsiniz. Ben ikisini de denedim. İkisinde de aynı sonucu aldım. İçerisine koyacağım küçük kabın arkasını yağladım. İçerisinde bir çukur bölge oluşturacağız. Önce alçıyı döktüm ve üzerine yağlamış olduğum küçük bu plastik kabı yine içerisine yerleştirdim. Yalnız bu kabı ortalamaya çok dikkat edelim. Tam ortada olsun ki kenarlar eşit kalınlıkta olabilsin. İçerisine ağırlık koydum. Bir kavanoz ağırlık yetmedi ve su da ilave ettim. Yaklaşık 1 saat kadar sonra içerisinden küçük kabı çıkarttım, plastik kabı. Çok rahat çıktı gördüğünüz gibi ve dışarıdaki o sarı plastik kaptan da rahat çıktı. Üzerinde böyle delikler hafif oluştu. Bunları daha sonradan yine hazırladığım alçıyla kapattım. Şimdi küpün diğer yarısını hazırlıyoruz. Üzerine yapıştıracağım diğer hazırladığımı. Yine aynı şekilde hazırlıyoruz. Ancak ağız kısmı olacağı için dipte bir kalınlık olmayacak. İlk hazırladığımın taban kısmı bakın gördüğünüz gibi kalındı. Çünkü kase kısa geldi ve taban kısmı kalın oldu. İçine koyduğum kase kısa olduğu için biraz yükseltmem gerekti. Bunun içinde koli kartonu kullandım. Karton parçasını yapıştırdım önce bu küçük mavi kaba. Onu da sarı kabın içerisine yapıştırdım. Böylelikle bakın bu yapıyı oluşturdum. Şimdi kenarlardan hazırlamış olduğum alçı harcını döküyorum. Ölçü olarak yine aynı ölçüyü hazırladım. Yani 4 bardak alçıya 2 bardak su ilave ettim. Ve harcı iyi karıştıralım yalnız. İçerisinde herhangi topaklar kalmasın. Hava kabarcıkları içinde kenarlara böyle pat pat vuralım. Kabarcıklar çıksın. Yine kabarcıklar oluşuyor ancak daha az oluşmuş olur. Bakın ağız kısmı gördüğünüz gibi boş olmuş oldu. Yani tabandan farklı hazırlanıyor üst tarafı. Şimdi ikinci hazırladığım bu alçı küpün yarısını alçıdan hazırladığım küpün yarısını üzerine oturtacağım. Ancak önce bu kenardaki fazlalıkları maket bıçağıyla biraz aldım ve sonra çentik atıyorum. Bu çentik atma işini iki şeyi de birbirine yapıştıracağım için yarı gövdeleri birbirine yapıştıracağım için çentik oluşturdum. Bunu seramik yapanlar çok iyi bilirler. Harcı sürmeden önce böyle oyuklar açarız, çentikler atılır ki birbirine daha iyi yapışsın diye bu iki kısım. Ve hazırladım bu harcı yine alçıdan hazırladım. Ancak içerisine 2 yemek kaşığı alçı, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı da çiçek tutkalı ilave ettim. Daha kuvvetli bir harç olmasını istedim. Çiçek tutkalıyla çok daha iyi yapışıyor. Üzerine oturttum bakın. Örtüştü. O yüzden her iki hazırladığımız gövdeyi de birbirine eşit büyüklükte yapmak önemli. Kenardaki açıklıkları da yine bu hazırlamış olduğum çiçek tutkallı harçla kapatmaya çalıştım. Fazlalıkları da nemli bir bezle sildim. Sonrasında zımparayla düzeltme işi yaptım. Bakın
düzeldi ve çok güzel bir küp oluşmuş oldu. Bu küpün ağız kısmına şöyle biraz bir yükselti vermek istedim. Ağız kısmına kenarlık yaptım. Bunu da soğuk porselen hamuruyla yaptım. Soğuk porselen hamuru benim her zaman için elimin altında olan bir şey. Bu hamurun yapımı kanalımda var. Silikon kalıbının içerisine iyi bir şekilde yerleştiriyoruz yalnız. Düzgün bir şekilde çıksın diye. Ben ek yapmamak için kalan kısmını oturtup tekrardan bu bordüre devam ediyorum. Ek yapmamak için dediğim gibi. Kenardaki fazlalıkları kestim ve çiçek tutkalını bol olarak sürelim. Ben bazı kısımlarını sıkmamak için kesiyorum. Bu çiçek tutkalını biraz fazla sürdüm. Amacım mümkün olduğunca kısa sürede videoyu bitirmek ama bazı ayrıntıları da atlamak istemiyorum. O yüzden bazen video uzuyor. Fazla olan kısmı maket bıçağıyla kestim. Bu yapıştırdığım yeri de düzelttim. Ağız kısmını bu şekilde yaptım. 2 gün içerisinde bu soğuk porselen hamuru resmen kemikleşiyor ve hiçbir şekilde küpün üzerinden ayrılma olmadı. Bakın bu şekilde. Bunu düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani silikon kalıba oturtmadan dümdüz küçük bir oklavayla ya da oklavayla açabilirsiniz merdane ile. Bunu düz bir şerit olarak da yapıp ağız kısmına yapıştırabilirsiniz. Küpü ben 3-4 gün beklettim. Kuruması gerekiyor. İçerisindeki nemi bir bıraksın. Mümkünse sıcak olan bir yerde bekletin. Sonra boyamaya geçin. Boyama işini 2 kat yaptım. Antik beyaz. Multisurface antik beyaz rengin boyayla boyadım. 2 kat olmak üzere. Birer gün arayla boyadım. Ağız kısmı dahil. Sonra üzerine sulu transfer kağıdından bu resmi yapıştıracağım. Suyun içerisine bıraktım. Burada dikkat etmemiz gereken bu resmi ayrıntılara girerek keselim. Çünkü bombeli bir yapı olduğu için kırışmalar olabiliyor. Tam yüzeye oturmuyor. Mümkün olduğunca beyaz kısımlarını ayrıntıya girerek keselim. Su yardımıyla üzerine oturtalım resmimizi. Ve açıkta kalan yerlere benim daha önceden yaptığım çalışmalardan artan küçük bu resimleri yerleştirdim. Bakın resimde tam dediğim gibi yüzey bombeli olduğu için kırışmalar oluyor. O kısımlara böyle bir çentik atarak yerleşmesini sağladım. Yine elimde kalan bir resim vardı. Sulu transfer kağıdı. Oradan onlarla uyumlu olan kısımlarından kesip böyle kenarlara bunları da yapıştırdım. Bütünlük sağlaması için, yan tarafların boş kalmaması için ön ve arka aynı büyük motif. Kenarlara da küçükleri yerleştirdim. Ağız kısmını safir rengine boyadım. Lacivert de olabilir. 2 kat olmak üzere ağız kısmını boyayalım. Evet, boyama işim bitti. Kenarlarda taşma olursa bunları daha sonra beyaz boyayla alt taraftan müdahaleler yaparak düzeltebiliriz. Şimdi alt tarafta ben böyle bir eksiklik gördüm ve bu eksikliği gidermek için de benim daha önceden almış olduğum bu gold şerit bu şekilde şerit çıtalar var. Çıta değil de ben tam olarak açıklama kısmında ne olduğunu yazacağım. Bu gold şeritleri yapıştırdım. Kendinden yapışkanla, ancak ben daha sağlam olsun diye sıcak silikonla yapıştırıyorum.
Gerçekten de çok sağlam oluyor. Herhangi bir şekilde çıkma, yüzeyden ayrılma olmuyor. Ben tüm yaptığım çalışmaları bekletiyorum. Beklettikten sonra sağlamlığını test edip sizle paylaşıyorum. Üst tarafa da metalik gold boyayla hafif ışıltılar verdim. Uyum sağlasın diye. Bakın bu şekilde oldu. Yalnız bu gold çıtanın, gold şeritin diyeyim. Gold şeritin birleşim yerinde yani istemedim o tam birleşim yerinin görünmesini. Buraya daha önceden benim elimde kalan bir şeyi yapıştıracağım. Metalik bir parçayı yapıştıracağım. Vernikleme işini yaptım. Sonra o parçayı yapıştıracağım. Vernik işinde kalın sır vernik kullandım burada. Su bazlı. Bu vernik parlak. Seramik görüntüsünü vermek için parlak olanını seçtim. Bakın gördüğünüz gibi bu tuğrayı üzerine yapıştırdım. Bu bir bardaktan düşmüştü. Ben bu tip parçaları saklıyorum. Projelerimde uygun yerlerde kullanmak için sonrasında. Evet. Bu şekilde çok güzel bir aksesuar oldu evim için. Kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi kanalımı desteklemek için esirgemeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.